Nasıl? Eğleniyor muyuz dostlar? Bu bölümde Bitcoin ne olur? Yükseliş ne zamana kadar devam edebilir? Bitcoin neden 13.200 dolara kadar yükselmesi gerekiyor ve para kazanmak için şu ortamda altcoin alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bitcoin'i ve altcoin'leri bu bölümde dolu dolu masaya yatıracağız. Analiz edip her yönüyle masaya yatıracağız. İlerleyen dakikalarda da teknik analizlerini yapacağız ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden nihayet ayrılmasının getireceği belirsizlikler Bitcoin'i nasıl etkileyebilir? Hepsi bu bölümde olacak. Başlarken de bu arada bir teşekkür edeyim. YouTube'da Kripto Sözlüğe katılarak destek veren yeni üyelerimiz sevgili Kadir Koran, Gökalp Taşçı, Mustafa Sönmez, Bedia Hakengruger, İbrahim Çelik, Baha Uyar ki kendisi benim eski yöneticim olur, Miss Trader ve Ercan Özel'e şimdiden dolu dolu teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi arkanıza yaslanın, hiç zaman kaybetmeden jet hızıyla tam gaz bam bam başlıyoruz. Dostlar hatırlıyor musunuz? Bitcoin 1-2 ay önce bir akşamüstü saatlerinde 7.600 dolar civarından bir baktık abi roketledi. Akşam gece yarısı 10.400 dolara kadar yükseldi. Oralara değdi ve sonrasında düştü. Biz tabii ki o akşam Telegram grubundaki arkadaşlarla, bu arada Telegram linklerim aşağıda var. Bu videonun açıklama kısmında. Gelin kanallara sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. İşte o arkadaşlarla Telegram grubunda sohbet ederken oturduk abi. Boğalarla ayıların, yani büyük alıcılarla büyük satıcıların düellosunu adeta böyle maç izler gibi izlemiştik. Çünkü iş zaten düelloya varınca herhalde bir taraf Bitcoin'i yükselterek gücünü göstermek istiyor. Diğeri de düşürerek hayır ben daha güçlüyüm demek istiyor. İş zaten o seviyeye varınca da teknik analiz falan filan hiçbir şeyde kalmıyor abi. İş çünkü maça dönüyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi bir kafaya dönüyor. Dışına geldi Hakan Baltabaş cezalında bir an bana sokturamadı. Bu arada Ledger çekilişine katılmak ve bana bu video için destek vermek isterseniz hemen kanalıma abone olup zile dokunun. Videoların beğenin ve yorum yazın dostlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Arada da bunu hatırlatmak istedim. Şimdi bakın, İngiltere 200 senedir yılan hikayesine dönen bu Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci var ya, onu nihayet tamamladı. Avrupa Birliği'nin tam 47 yıllık tarihinde ilk kez bir ülke birlikten ayrıldı abi. Dile kolay, yani dile gerçekten kolay geliyor ama 47 yıllık tarihe baktığın zaman bir kilometre taşı, bir dönüm noktası bence. İngiltere bayrakları Brüksel'deki Avrupa Birliği binalarından indirildi ve şimdi önümüzde ne var derseniz işi Bitcoin'e bağlayacağım. Kritik 11 ay var. İngiltere ve Avrupa Birliği gelecekteki ilişkilerini, risklerini oturup belirleyecekler. Bunları analiz edecekler. Bu gerçekten biraz sıkıntılı olabilir çünkü Avrupa Birliği ekonomik açıdan en sağlam ülkelerinden bir tanesini kaybetti. Yani alın abi size nur topu gibi 11 aylık bir belirsizlik süreci. Bu tarafta olabilecek dengesizlikler, ticari sıkıntılar aynen Amerika-Çin ticaret savaşlarında olduğu gibi Bitcoin'i etkileyebilir dostlar. Bakın şimdiden söylüyorum, Ener söylemişti dersiniz ama kimileri de diyor ki işte belirsizlikler Bitcoin'e yarar. Belirsiz ortamda Bitcoin yükselir. Buna ben çok katılmıyorum. Çünkü öyle olsaydı şu son 1-2 senede Amerika ve Çin arasında bu ticaret savaşları var ya, işte onun nedeniyle zaten Bitcoin yükselirdi. 20-30 bin dolar, 40 bin dolar olurdu belki. İşte o yüzden ben hayır diyorum. Belirsizlik ortamlarında dünyanın referans para birimi olan dolar ve altın yükselir. Bitcoin ne zaman dünyanın referans para birimi olur veya arzı sınırlı olduğu için dijital altın olarak markalaşır, o zaman zaten belirsizliklerde çatır çatır Bitcoin yükselir abi. Bence böyle. Ve evet, yani şunu söyledim, dijital altın fikrine ben çok katılıyorum. Gerçekten tüm böyle benliğimle katılıyorum. Çünkü dünyada Bitcoin'i yol alması gereken, yol aldıkça fiyatını da yükseltmesi gereken çok fazla yer var. Ya bu konuyu destekleyen hatta harika bir görsel analiz var ama onu bilerek bu videoya koymadım. Çünkü o görsel analizi başlı başına bir videoda sizlerle paylaşacağım. O yüzden takip etmeye devam edin. Hem de abone olmadıysanız muhakkak hemen şimdi abone olun dostlar. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız zaten. Ve bakın şu ana geldik. Şu anı konuşalım. Yükseliş zamanlarında internette nerede ne okuduğunuzu falan boş verin. Hemen şu ayrımı çok net, çok böyle keskin şekilde kafanızda yapın dostlar. Bunu her izleyenden şu an istiyorum, talep ediyorum. Şunu sorun kendinize. Bitcoin'e yönelik genel piyasada kalıcı etkisi, bakın kalıcı. Bunun altını çizin böyle kalemle, tamam mı? Kalıcı etkisi olabilecek bir haber mi var? Mesela atıyorum şu an tamamen kafadan böyle doğaçlama bir senaryo yazıyorum. Trump Bitcoin'i, kripto paraları mesela çok destekler de azledilme süreci nedeniyle eli kolu bağlı oturur. Dün Amerikan Senatosu'nda aklanınca artık Trump'ın Bitcoin ve kripto paralarda önü açılmış olur ve dolayısıyla da projelerini bundan sonra çatır çatır hayata geçirebilecek bir ortamda oluruz dostlar. Bu tabii ki var demiyorum
Ama şu an böyle bir senaryo, bakın çok net söylüyorum, Bitcoin'e ve altcoin'lerin uzunca bir süre rokete bağlamasına, yükseliş yapmasına neden olabilir. Yani neden olabilecek bir gelişmedir. Ama öte yandan ortada ufak tefek, etkisiz, altı boş, işte birkaç haber dışında mesela falanca analist dedi ki Bitcoin 15.000 dolar olacak, wow falan, böyle bu tarz haberler dışında hiçbir şey olmamasına rağmen Bitcoin şu an sağlam şekilde yükseliyor. Yani belli bir yükseliş periyoduna girdik. İşte bu noktada bingo demek istiyorum ve yani tam şu andan bahsediyorum. Böyle durumlarda ben geçmişte çok gaza gelip kaybettiğimden artık çok uzunca bir süredir hiç gaza gelmiyorum. Hızlıca bir piyasa analizi yapıyorum, piyasa taraması yapıyorum ve teknik analiz sonrası eğer uygunsa abi, elimde de Bitcoin varsa çat çut arkama bakmadan satıyorum çıkıyorum abi. Uzun vadeli için demiyorum ama kısa vadeli eğer çok yükselirse de zaten onları sizlerle paylaşıyorum. Uzun vadelileri de satıyorum. Hatta bununla ilgili de zaten önceki videolarda bahsettim. Şu an buna çok uygunuz dostlar. Böyle bir ortama giriyoruz gibi duruyor. Çünkü ortada demin Trump örneği gibi böyle sağlam bir yükseliş gösterecek bir örnek göremiyoruz. Ama tabii bunlar Bitcoin'in yükselmesine asla katiyen engel değil. Sadece hadi arkamızı böyle önemli bir olaya, önemli bir habere ya da önemli bir gelişmeye yaslar ve tüm kamuoyu da bundan dolayı Bitcoin alımına başlarsa işte bu uzun süreli olabilir. İşte böyle durumlarda daha rahat olabiliriz diye söylemek istiyorum şimdiden. Ama şu anda Bitcoin'in davranışlarını şöyle bir analiz edersek de evet, gerçekten yükselişler umut verici. Çok umut verici hem de, ve özellikle Mayıs ayında Bitcoin'de blok yarılanması olacağını da düşünürsek daha da hareketli zamanlar, uykusuz gecelerde geçirebiliriz. Ayrıca o aralıksız alsat yaptığımız uykusuz geceler var ya, gerçekten onlara da hasret kaldık vallahi. Yani ve mesela 11.800 dolar yükseliş beklentimi de dikkat ederseniz ısrarla burada dile getiriyorum. Hatta 11.800 dolar size gerçekten çok uzak gelmesin. Çünkü 3.000 dolara düşmüşken herkesin böyle moraller bozuk yani. Ben işte çıktım o zaman, dedim ki 12.000 dolar buraya gelecek abi. Herkes şahittir. Açın abi. O dönemki videolara bakın. İşte TradingView'den 3.000 dolar Bitcoin ne zamandı diye açın bakın. Gidin Kripto Sözlük'ten tarihi seçin ve işte o tarihteki videoları izleyin abi. Gerçekten siz de göreceksiniz. İşte moraller bozukken ben Bitcoin'e inancımı hiç kaybetmedim ve 12.000 dolar buraya gelecek dedim abi. Çatır çatır gelecek dedim. Sonrası malum zaten, ne olduğunu bile anlamadan 13.800 dolarda gözleri açtık. Dolayısıyla hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ama hiç de uzak olmayan bir gelecekte ilk olarak bakın söylüyorum, atın cebe 11.800 dolara, sonra da 13.200 dolara kadar yükselebiliriz. 13.200 dolar seviyesi çok yeni ortaya çıkan bir seviye, anlatacağım ama merak etmeyin, tam gaz izlemeye devam edin. Şimdi bakın 11.800 dolara iddiamı biliyorsunuz. Hiçbir zaman böyle altı boş iddialar değil, altı dolu iddialarla sizlere gelmeye çalışıyorum. Bitcoin'in 11.800 dolara olası yükseliş iddiamın da altını dolduran iki tane analiz var bakın. Birincisi biliyorsunuz zaten 11.800 dolarda bir fiyat boşluğu var ve Bitcoin bugüne kadar işte tilkinin dönüp dolaşıp böyle geleceği yer kürkçü dükkanıdır misali var ya, o kafada zaten fiyat boşluklarını eninde sonunda geliyor, düşüşte düşüş şeklinde, yükselişte yükseliş şeklinde oraları bir dolanıyor, dolduruyor. İkincisi de Bitcoin daha şurada dostlar 8.600-8.700 dolarken bakın dikkat dedim size 9.150-9.200 dolarlara gelebiliriz. Çünkü fincan kulp formasyonu var ve onu tamamlaması gerekiyor diye konuşmuştuk zaten ve devamında da zaten kısa bir süre içerisinde Bitcoin yükseldi. Fincanın kulpunu beklediğimiz şekilde, aynen beklediğimiz şekilde tamamladı. Hatta ötesine de geçti. Bundan sonrasında da %100 olur elbette hiçbir zaman diyemesek de teknik analiz bize çıplak gözle şöyle bir bakınca diyor ki Eren diyor bu fincanın derinliği kadar tekrar Bitcoin yükselebilir diyor. O da bingo 11.800 dolara işaret ediyor. Ben olası senaryoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bir de henüz hala fincanlar çıkmamış olma ihtimalimiz de var. O da çok kuvvetli ama bu çok olumlu bir şey. Bitcoin'in hareketi ve fincanın başladığı nokta şu an bu senaryoya gayet uyuyor ama merak etmeyin dostlar, bu dediğim gibi çok daha iyi bir şey. Çünkü böyle bir durumda fincan daha derin olur ve bitişinde hoş geldin 13.200 dolar diyebiliriz. Sonuç olarak güzel ihtimaller var. Birincisi yani bir tanesi 11.800, diğeri de 13.200 dolar dostlar. Fakat bugünlere dönecek olursak tekrar şunu söyleyeyim. Ocak başı itibariyle bir kamaya, yani bir sonu düşüş olabilecek bir formasyonda girdiğimizi şimdiden ben uyarayım size dostlar. Şu an göstergeler tabii ki de gayet olumlu. Sadece yapı itibariyle eninde sonuna bir düzeltme getirebilecek bir formasyon içindeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Ama zaten getirsin, öyle değil mi?
bu arada aramıza yeni katılanlar olabilir diye düzeltmenin de ne olduğunu söyleyeyim. Fiyat çok yükselir mesela bir senaryoda, sonrasında birazcık düşüş yaşar. İşte ona biz çok basit tabiriyle düzeltme deriz dostlar. Düzeltmeler piyasanın sağlığı açısından gayet önemlidir. Aksi halde çok aşırı yükselişlerde balonlar oluşabilir. Aynen ne zaman? 2017 yılında olduğu gibi. Sonrasında da zaten hepiniz biliyorsunuz fena patlayabilir. Fakat şu an bakın 9300-9200 dolar seviyelerin altına inmesi gerekli. Bizim gerçekten düşüşü konuşmamız için. O yüzden ben bu videoda dikkat ediyorsanız düşüş noktasına çok değinmiyorum. Yoksa şunu da söyleyeyim. Buna neden değinmiyorum? Çünkü aslında pozisyon gayet olumlu duruyor. Bollinger bandı mesela genişte. Sert bir hareket yok diyor. En azından onu söylediği. Parabolik SAR al sinyali vermiş. Bu da çok pozitif. 50 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalarda gayet iyi. Ama tabii ki her şey pozitifken bir B planımız olsun. Çünkü Bitcoin'in sağda solda belli olmuyor diyerek isterseniz şimdi jet hızıyla bam bam diyerek altcoin'lere de geçelim. Altcoin'lerde de bu arada bana soruyorsunuz abi hangi coin'i alalım diye. Dostlar bakın böyle durumlarda formül gerçekten çok basit. Piyasanın topluca yükseldiği durumlarda kısa vadeli alsat yapıp para kazanmak için projeye falan bakılmaz. Açarsın abi coinmarketcap.com'u veya hangi borsayı kullanıyorsan işte onun uygulamasını açarsın. Çok aşırı hacimsiz veya kötü bir coin seçmemek şartıyla henüz yükselmemiş veya daha az yükselmiş birçok piyasadaki coin'e göre daha az yükselmiş coin'leri almayı düşünebilirsiniz. Çünkü sırası gelen yükseliyor. Böyle durumlarda nedenin çok böyle bariz olmadığı durumlarda sırası gelen yükseliyor. Yalnız burada çok önemli bir nokta da var. Sırası gelen yükselir dedim ya. Eğer bir coin bir önceki yükseliş periyodunda güzelce yükseliş yaptıysa ondan bu periyotta hemen yükseliş beklemek mantıklı olmaz. Biraz insafsızlık olur. Bu söylediklerim piyasaya bağlı olarak değişiyor ama genelde bir coin yükselerek döngüsünü tamamladıysa 1 ila 3 ay sonrasında yeni bir yükseliş döngüsüne girebiliyor. Piyasa müsaitse dostlar tabii ki. Şimdi altcoin'lerin genel piyasa hacmiyle market cap ile size bir analiz yapacağım. Bu grafik bakın bu grafik Bitcoin hariç tüm coin'lerin yani altcoin'lerin grafiğini gösteriyor. Şu an altcoin'lerin market cap'i 94 milyar dolar dostlar. Elbette aralarda az yükselenler veya hiç yükselmeyen coin'ler olsa da genel olarak altcoin'lerde sert yükselişler var. Ve burada da görüyorsunuz değil mi? Sanki böyle inceden bir fincan kulp formasyonu var. Yalnız 15 Aralık'tan beri sert yükselmeye başlamış. Görüyorsunuz değil mi? İlla ki bir yerlerde düzeltme yiyebilirler ama tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi olmasın ama sonrası da pozitif görünüyor aslında. Bitcoin'in dominansı da bu arada %65'lere kadar düştü. Yalnız düşmesi bu arada şu anlama gelmiyor. Bitcoin'in dominansı düştü. Kesinlikle artık Bitcoin düşecek. Böyle bir anlama, böyle olumsuz bir anlama gelmiyor. Bunları gerçekten doğru okumak, doğru analiz edebilmek lazım. Bitcoin'in fiyat yükselişinden de şu an görüyorsunuz bunu zaten. Sadece şu anlama geliyor bu. Kripto para piyasasına evet taze para girişi var. Bu para girişi Bitcoin'den daha çok altcoin'lere doğru akıyor. Bitcoin kestek yükselişler falan zaten buna örnek. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve biliyorsunuz her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saat 7'de yeni videomuz yayınlanıyor dostlar. Saatler çok net. Bazen 7.15'e, 7.20'ye sarktığımız olabiliyor ama genelde planımız böyle. Çünkü bazen hala yeni insanlar, yeni dostlar sorabiliyor. Unutmayın pazartesi, çarşamba, cuma saat 19, akşam saat 7'de bir yeni video Kripto Sözlük'te olacak. O yüzden isterseniz saatlerinizi kurun bekleyin. İsterseniz de hemen aşağıdaki Google formumuzu doldurun ki yeni videolar yayınlanır yayınlanmaz e-mail adresinize bam bam gelsin. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bazen YouTube'da bildirim sorunu olabiliyor. Yani video yayınlanıyor ama herkese bildirim gitmiyor. Sonrasında yavaş yavaş gidiyor. Diyerek dostlar isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim ve sonrasında da sizlerden gelen yorumları da şöyle soruları da kısa kısa okuyalım. Bugünün bonus bilgisi ne biliyor musunuz dostlar? Son gündemle çok ilgili koronavirüsünden bahsedeceğim. Koronavirüsünün Çin'in Wuhan'daki balık pazarı var ya işte oradan ilginç detaylar da gelmeye devam ediyor. Bunu da bonus bilgi olarak koymak istedim. Gündemle de çok alakalı. Köpek bakın oradaki balık pazarında köpek, tilki, tavus kuşu, deve kuşu, koala, yarasa, eşek gibi toplamda tam 112 farklı hayvan eti satılıyormuş biliyor musunuz? Gerçekten düşününce bile insana bir midesi kalkmıyor değil. Şimdi isterseniz çok kısaca sizlerden gelenleri de şöyle hızlıca okuyalım dostlar. Abdullah demiş ki Eren hocam sana bir şey danışacağım. Sana ulaşabileceğim adres var mı? Telegram veya Gmail. Telegram linklerimiz var. Orada gruba gelip herkese açık şekilde yazabilirsiniz. Ben de elbette görürsem ben
ben cevap veririm. Kim görürse zaten oradaki herkes çok yardımsever. Kim görürse o da cevap diyebilir ama direkt bana özel böyle soracağın bir şey varsa da önemli bir şey olduğunu söylüyorsan da kriptosözlüktv@gmail.com atabilirsin. Altar Fedakar diyor ki bence hepsi bir hikayenin ucundan tutuyor. En güzeli alsat yaptıktan sonra parayı çekip bankada saklamak daha güvenli ve burada fırsatları kovalama kaydıyla bence elinize sağlık. Çok güzel bir video olmuş diyor. Bitcoin ile ilgili yorumunuz nedir? 2 yıldır zararda bekliyorum. Ben de demişim ki Bitcoin çok hacimsiz, olumlu konuşamayacağım. O da demiş ki Ali Usta'dan bahsediyorum bu arada. Aynen öyle, yakalandık bir kere, çıkmayan candan umut kesilmez. Öyle tabii ki. Biraz da olumlu da düşünmek lazım. Hakan Saltan emeğine sağlık. Coinlerin borsada duruyor. Hem de yurt içi borsalardan ötesine geçmedim demiş. Kripto paralarımı borsada saklıyorum. Az zaten, Haziran gibi bozup çıkış yapacağım. Boğa sezonu ne zaman başlayacak acaba diye Senatör Mehmet Hazretleri sormuş. Güzel de bir ismi varmış. Umarız, ben de demişim ki umarız şu anki sesler gerçek seslerdir. Halving dönemi çalkantılı geçebilir. Önceki videoda anlattım. Dostlar, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olun, zile dokunun. Bol bol destek gönderin. Ledger çekilişimiz de devam ediyor. Şubat ortasına kadar, çok bir süre kalmadı. Şubat ortasına çekiliş yapıp Ledger'ı kazananına göndereceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bam bam.